Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber son zamanlarda çok konuşulan Honor X9A abartıldığı kadar iyi mi, gerçekten alınır mı? Bu sorunun cevabını beraber vermeye çalışacağız. İlk olarak fiyatlarla başlarsam şu anda 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla 10.000 TL bandında rahatlıkla garantili bir şekilde bulabilmemiz mümkün. Ve baktığımızda bu fiyatlardaki rakipleri Galaxy A34 ve Note 12 Pro 5G modeli diyebilirim. Özellikle A34 ile bir kıyaslamasını da son bölümde yapacağız. Bana destek vermek ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi hemen Honor X9A'nın tasarımıyla başlayalım. Tasarımsal açıdan baktığımızda özellikle ön taraftan hiç de orta segment bir cihaz gibi gözükmüyor. Yani burada A34 ile de diğer rakipleriyle de kıyasladığımda ekran kasa oranı, buradaki hafif kavisli yapı gerçekten cihazı bir kademe daha yukarı çıkartıyor. Apple Park'a benzeyen kamera modülü, buradaki Honor yazısı da gerçekten cihazı oldukça şık bir hale getiriyor. Baktığımızda hem önden hem de arkadan güzel bir cihazla karşı karşıyayız. Tasarımsal açıdan açıkçası ben gayet beğendim. Malzeme yapısı olarak da hem arka kapak hem de çerçevelerde plastik bir yapıyı görebiliyoruz. Ancak çok kalitesiz bir plastik yapının olduğunu kesinlikle söyleyemem. Yani burada fiyatına oranla gayet başarılı bir malzeme yapısıyla karşılaşıyoruz. Bunun haricinde 7.9 mm kalınlık ve 175 gramlık ağırlıkla da tek elle uzun süreler kullansak dahi hiçbir şekilde elimizi yormuyor. Ekran konusunda da oldukça kaliteli bir ekranla beraberiz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus ve 120 Hz tazelemenin yanında 10 bit renk derinliği gibi gerçekten üst seviye özelliklerle beraber geliyor. 300 Hz'lik tepki hızı cihazı daha da akıcı bir hale getiriyor. Ekranda gerek film izlerken gerekse video veya oyun oynarken de vermiş olduğu deneyim orta segment bir cihaza göre gerçekten çok başarılı. Hem ekran hem de tasarım konusunda X9A'yı oldukça beğendiğimi belirtmem gerekiyor. Ekrandan donanıma geçtiğimizde burada orta segment bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Snapdragon 695 Honor X9A'da kullanılmış. Bu işlemciye baktığımız zaman Snapdragon 732G ile 778G arasında diyebilirim. Fakat bir Dimensity 1080 veya 778G kadar başarılı bir işlemci de değil. Tam olarak orta seviye bir işlemci. Oyunlarda da en fazla 40-45 FPS bandında bir deneyim verebiliyor. 8 GB RAM ileride gelecek olan güncellemeler için de önemli bir avantaj. Ama eğer telefonu oyun odaklı, performans odaklı alacaksanız, yani aldığım zaman 4-5 uygulamayı aynı anda açayım, hiçbir şekilde tekleme, yavaşlama, donma problemi yaşamayayım. Bunun haricinde oyunlarda da en üst grafiklerde 60 FPS oynayayım gibi bir beklentiniz varsa Honor X9A kesinlikle size göre değil. Ancak bu noktada 695'in de önemli avantajları bulunuyor. 695'in en önemli avantajı kesin bir şekilde batarya verimliliği diyebilirim. İstediğiniz kadar bu telefonu zorlayın. Gün içinde uzun süreler oyun oynayın. Yani 4-5 saat oyunda oynasanız bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Burada ısınma anlamında da hem 732G'den hem de Dimensity 1080'den biraz daha az ısınan bir işlemci olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, performans olarak rakiplerinin gerisinde, ancak ısınma ve batarya verimliliği açısından da rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Geekbench'te tek çekirdek 634, çoklu çekirdekte de 1800 puan almayı başarıyor. Açıkçası genel performansıyla bu fiyat bandında çok iddialı değil, ancak aldıktan sonra da sizi üzecek bir telefon olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani performans olarak düşük değil ama çok da yüksek değil. Tam olarak orta seviyede. Ekran, tasarım bu kadar iyiyken performanstan biraz kısılmış durumda. Ancak kameralara baktığımız zaman da ana kameramızda 64 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığını görebiliyoruz. Bu kamerayla beraber oldukça güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Kamera konusunda ışık yeterli olduğunda gayet tatmin edici kareler yakalayabiliyoruz. Hem renk doygunluğu ve keskinlik yönünde de kaliteli fotoğraflar çekebiliyoruz. Ama ışık biraz düştüğünde noise miktarı da artıyor. Buna bağlı olarak da grenlenmelerle karşılaşabiliyoruz. Aydınlık ortamlarda dışarıda çektiğimizde kalite kesinlikle daha yüksek. Ama yardımcı kameralar ana kamera kadar iyi sonuçlar veremiyor. 5 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameramız var. Bu kameralar fiyatına oranla net
şekilde sınıfta kalıyor. Çoğumuz için makro kameranın pek bir önemi yok ama ultra geniş açının ana kameraya oranla bu kadar zayıf kalması bence kabul edilebilir değil. Videolarda da Full HD 30 FPS çekebilirken ön kamerada 16 megapiksel ve f2.5 diyafram açıklığına sahip. Video performansında da Ace ile beraber güzel videolar çekebiliyoruz. Fakat burada da Full HD 60 FPS ve 4K desteğinin olmaması önemli dezavantajlardan. 5100 mAh'lik batarya ve 40 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Batarya performansı olarak Honor X9A bu fiyat bandındaki en güçlü cihazlardan biri. Snapdragon 695 ve 5100 mAh'lik bataryayla ortalama bir kullanımda burada 2 güne varan bir performansı da rahatlıkla alabiliyoruz ve 40 Watt hızlı şarj desteğiyle de ortalama 1 saat 10 dakikada tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Yazılım tarafında da Android 12 ve Magic UI 6.1 ile beraber geliyor. Yazılım deneyimi ve genel arayüz tasarımı iOS'e çok yakın diyebilirim. Özellikle ikon tasarımı ve animasyonlar, geçiş efektleri iOS ile neredeyse birebir aynı. Bu noktada kullanım kolaylığı ve akıcılık konusunda da arayüz performansını ben gayet beğendim ve 3 yıl boyunca da güncellemeleri almaya devam edecek. Hoparlör tarafında da mono yani tek bir hoparlörümüz var. Ses yüksekliği ve ses kalitesi mono hoparlöre göre biraz daha iyi seviyede. Fakat tabii ki stereo hoparlör olsa çok daha iyi olurdu. Mono hoparlörde Honor X9A'nın eksi hanesine yazılıyor. Suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığın olmadığını söyleyeyim. 5G, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 ile gelirken genel olarak bir toparlayıp Galaxy A34 ile de kıyaslayacak olursam açıkçası bazı noktalarda gerçekten öne çıkan bir cihaz. Özellikle tasarım, ekran ve batarya olarak Galaxy A34'ten daha başarılı diyebilirim. Fakat performans, kamera ve hoparlör konusunda da A34 arayı ciddi bir şekilde açıyor. Şu anda iki cihaz arasındaki fiyat farkı da neredeyse 500 TL. Eğer batarya, ekran ve tasarım benim için birinci öncelik ve telefonu elimden düşürmüyorum ama çok da oyun oynamam diyorsanız Honor X9A bu fiyatıyla mantıklı bir tercih olabilir. Fakat oyun performansı, kamera deneyimi, bunun haricinde yazılım desteği benim için çok önemli diyorsanız da Galaxy A34 alınabilecek en mantıklı telefon. Bunların haricinde genel deneyimiyle de Galaxy A34'ün Honor X9A'ya oranla daha uzun ömürlü bir telefon olduğunu düşünüyorum. Hem donanımıyla hem de yazılım güncelleme desteğiyle Galaxy A34 bu fiyat bandında tartışmasız şekilde en iyisi. Ancak Honor X9A'da bazı noktalarda çok öne çıkarken bazı noktalarda da ciddi anlamda geride kalabiliyor. Yani artı ve eksileri değerlendirerek X9A'da bu fiyat bandında kesinlikle tercih edebilirsiniz. Özellikle de tasarım ve ekran kalitesi yönünde Galaxy A34'ten baya öne çıktığını da belirtebilirim. Evet dostlar, sizlerle birlikte Honor X9A'yı tüm artı ve eksileriyle beraber inceledik. Sizce X9A mı yoksa Galaxy A34 mü? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.